Bir suç ve dram filmi olan Dengeler, bir hafta içerisinde gerçekleşen olayları 3 farklı karakterin gözünden anlatıyor. Bir gün Zeynep, bir gün Dövüş. Hanımın sözüm var oğlum benim. Ferit Kamacı amatör bir sokak boksörü. Son derece sempatik, TikTok'ta programlar yapan, deli dolu, sevecen. Fakat aslında annesi onu doğururken öldüğü için dini bütün babası nedense ona karşı hep mesafeli ve onun bu deli doluluğundan hoşlanmıyor. Yerleşik bir düzeni olmasını istiyor. Çünkü Ferit babası, abisi ve yengesiyle birlikte oturuyor. Abisi de Ferit gibi çok sevecen, tam bir aile babası olmaya aday. Çünkü karısıyla uzun uğraşlar sonucunda nihayet bir bebek bekliyorlar. Bu arada belirteyim ki Ferit Kamacı'nın soyadı Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük boksörlerinden, defalarca Türkiye'yi yurt dışında temsil etmiş Cemal Kamacı'nın soyadı. Ferit, abisinin de çalıştığı takside ara ara şoförlük de yapmaktadır. Ve o hafta bir gece kulübünün açılışında ona cazip bir teklif gelir. Ringe çıkıp önemli bir boksörle dövüşecektir. O dövüşü ayarlayan Ferit'in Almanya'dan gelmiş yakın akrabası Babür Taha Öner'dir. Yalnız Babür'ün başka planları vardır. Kıymetli dostlarım, biz aslanız, aslan. Etraf vatan hainleriyle dolu. Filmdeki olaylar Ferit'ten sonra ikinci bakış açısı olarak Babür'ün gözünden anlatılıyor. Ferit kulübün açılış gecesi ringe çıkar, diğer boksörü bir nedenden dolayı çok feci döver ve kulübün sahibi çete liderinin de şimşeklerini üzerine çeker. Ve filmin üçüncü bakış açısı da bu çete liderinin gözünden anlatılır. Adı İlyas Kargı. Manyaklık derecesinde çok tehlikeli bir adam. Ve bu olaydan sonra hikayedeki şiddet dozu hızla yükselir. Bana oğlumu var! Kim yaptılar? Bundan önce 8 bölümlük bir mini dizisi yapılan Ferit'in hikayesi bu sinema filmiyle karşımıza geldiğinde ben biraz tereddütlü yaklaştım. Ama sonra baktığımda gördüm ki alt kültür ve bizim ara sokaklardaki insanlarımıza yönelik son derece doğru saptamalar var. Yönetmen Süleyman Mert Özdemir hikayenin nabzını seyirciye birebir yansıtıyor. Filmde özellikle bir bölüme bayıldım. Filmin hikayesiyle ilgili olarak basına da bu açıklandığı için sürpriz bozan olmuyor. Çete lideri Ferit'in o boksörü dövmesinden ve başka bir olaydan dolayı Ferit'in peşine düşüyor. Ve abisi öldürülüyor. Abisinin öldürüldüğü bölümdeki gerilim ve dram dengesi son derece iyi ayarlanmış. Zaten filmin adı da Dengeler. Aslında film bir döngüyü anlatıyor. Filmin hikayesi bir noktadan sonra son derece karanlık ve bu karanlık içerisinde siz olmadığınız biri olmak istiyorsanız aslında dengeler yerine oturuyor ve gerçek benliğinizle hikayede yerinizi alıyorsunuz. Mesela Ferit asla bir katil değil. Evet, belki onu kızdırdıklarında çok şiddet uyguluyor karşısındakine ama asla bir katil değil. 123 dakikalık film baştan sona ilgiyle seyrediliyor. Hiçbir anında hikayenin düşmesine izin verilmiyor. Belki bazı bölümler kısaltılabilirdi ama çok da rahatsız edici değil. Oyunculara geldiğimizde özellikle Ferit'in Almanya'dan gelen akrabası rolündeki Tanju Bilir diğerlerinden rol çalıyor. Ferit rolündeki Cihangir Ceyhan da abartısız bir performansla rolüne gayet iyi oturuyor. Ve çete lideri rolündeki Erol Babaoğlu ki kendisini Kurak Günler'deki ödüller rolüyle anımsayabilirsiniz, seyircinin son derece gerilmesini sağlayan karaktere hakkını veriyor. Dengeler bu hafta en fazla kopyayla vizyona giren film ve yaş sınırı 18+. Genelde 18+ almış bir şiddet ve suç filminin bu kadar yüksek kopyayla vizyona girmesine alışık değiliz. Ben seyirci sayısının ne olacağını merak ediyorum. Türk sinemasında bu kadar yüksek kopyayla vizyona giren filmler genelde komedilerdir. Bu film o komedi filmlerinin tam zıttı olması nedeniyle bu yaş sınırıyla ve bu kadar yüksek kopyayla girmesi bana ilginç geldi. İyi seyirler diliyorum. Seninle daha işimiz bitmedi Ferit Efendi.